Şimdi kemer tokası için 1 2 3 4 tane zincir çektim. İkinci zincirime çift sık iğne yapıyorum. Bir tane zincirimin üzerine tek sık iğne yaptım. Son zincirime de yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift sık iğne yapıyorum. Şuradan bir tane sık iğnemi ördüm. Şu ilk yapmış olduğum sık iğneye kaydıracağım. Şöyle kaydırdım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar giriyorum. Bir kez daha giriyorum. Yani çift sık iğne yapıyorum oraya. Bir tane daha yanına çift sık iğne. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yine bir tane çift. Yanındakini de yine çift yapıyorum. Şu sık iğnemi yapıp şuraya kaydırıp bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir kemer tokası kemerimize takacağız. Şu ön kısma gelecek. Şimdi bunun etrafını aynı Şerif Woody'deki gibi koyu kahverengi ile şu kemerde kullandığım koyu kahverengi ipim. Şuradan bunun kenarlarına da yine dikiş gideceğim. Şöyle her bir sık iğneye girerek şuraya da bir düğüm atalım. Şimdi Şerif Woody'nin kemerinde şöyle bir V yapmıştık. Burada da bir J yapalım. C'sinin baş harfini. Şuradan aynı yerden giriyorum. Şöyle bir J harfi yapmış oldum. C'sinin isminin baş harfi. Ortaya bir tel atacağım. Sonra çekeceğim bu ipi arkadaşlar. Şuradan şöyle ipimi bir geçireyim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Göz kararı da yapabilirsiniz. Şurası tam orta gibi. Şu iki sık iğnenin ortası. Burada 18 tane blomuz var. Bu 18 tane blomuzun üzerine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk sıramı yapacağım. Evet, 18 tane blonun üzerine sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Geri dönerken ilk sık iğnemin olduğu yere çift giriyorum.
Şöyle çift girip diğer başa kadar gideceğim. Diğer başa geldiğimde, yani şu başa geldiğimde orada da çift yapacağım arkadaşlar. Oraya kadar sık iğnelerimizi örelim. Son sık iğneme yine çift yapıyorum. 2 tane artırma yapmış oldum. Bir zincir çekip diğer başa kadar tüm sık iğnelerimi örüyorum. 20 tane sık iğne var şu anda. Bir sıra ördüm. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Burada tekrar çift giriyorum arkadaşlar. İlk sık iğnemi yine çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar gideceğim. Sıra sonundaki en son sık iğnemi yine çift yapacağım. Evet, son sık iğnemi çift yapıyorum. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Fula yaparak sadece ön loblarından alarak sık iğnelerimi örüyorum. Şu şekilde. Sadece ön loblarından alarak örüyorum. Yaka burada şöyle devrileceği için devrilmesi düzgün gözüksün diye fula yaparak şu başa kadar gelelim arkadaşlar. Bir zincir çekip dönüyorum. İlk sık iğneme yine çift giriyorum. Sıra sonuna kadar örüp sıra sonunda tekrar son sık iğnemde çift yapacağım. Şu son sık iğneme çift giriyorum. Bir zincir çekip dönüp tüm sık iğnelerimi örüyorum arkadaşlar. Tamamladım. Şöyle sanırım bir sıra daha yaparsak bir sıra daha öreceğim. Ondan sonra yakayı bitireceğim arkadaşlar. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir sıra örüyorum. Ve burada bitirdim. Şöyle yakayı da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde bırakalım. Şimdi şurada bir süsümüz var. Onu yapacağız. Şimdi arkadaşlar kırmızı ipim kalın benim. Bu X large olduğu için ben bunu genelde incelterek kullanıyorum. Azal'ın X large, Baby Cotton'un X large'ı bu. Şimdi buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne sonra girip 1, 2 sık iğne sayıyorum ve 2 sıra alttan şöyle beyazın oradan çıkıyorum bakın. Tekrar buradan girip 4 sık iğne sonra çıkacağım. Buradan saydığımda 1, 2, 3, 4 sık iğne. Şu uç kısmından girip
yine şuradaki sık iğnemin olduğu yerden ipin aynı yerinden çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 sık iğne sonrasına girip şu girdiğim yerden 1 2 sık iğne sayıyorum ve 1 2 sıra altından çıkıyorum. Tekrar şuradan gireceğim. Aynı hizadan 4 sık iğne sonra çıkıyorum. Uç kısmına girip şu ipimin olduğu yerden aynı yerden çıktım. Burada da bir V oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne sonra aynı şekilde gireceğim ve şurada bir V daha oluşturacağım. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne sonrasına geliyorum ve çaprazdan çıkıyorum. Şöyle 4 sık iğne sonra çıkıyorum. Şuradan aynı yerden çıktım. Şimdi burası tabi spiral örgü olduğu için şu sıra eşit olmayacak biliyorsunuz. Şerif Vücude kolları işlerken vücuttaki çizgileri yaparken anlatmıştım onu size. Şuna ihtiyacımız yok artık, onu bir alalım. Şöyle yine bir alt sıraya getireceğim ama tam şuradan girince çok belli oluyor, o yüzden şuraya kadar geleceğim. Şöyle tabi gene yamuk ama en azından birazcık daha düzgün durur. Bunu şuraya çaktırmadan tutturup yukarıdan tekrar ipimi çıkartıyorum. Şimdi şuradaki kırmızının üst kısmında sarının olduğu hizadan, şu hizadan çıkıp gireceğim. Şurayı da sürekli aynı noktadan sarıyla çok az dolduracağız. Oradaki beyaz görüntüyü kapatmak amacımız. Tekrar aynı yerden giriyorum. Ben aslında örerken orada sarı koymuştum. Yani buraları V şeklinde örerek ilk yapmıştım. Fakat bir türlü yerini ayarlayamadım. Yani sürekli kaydı. Tam ortalanmadı. Elyafı koyunca yeri değişti. Ben de bu şekilde daha pratiğime geldi. Dedim işlerken üzerine yapalım en güzeli. Şuradan tekrar girip çıkacağım. Şuradan artık uçtan girip çok gerdirmeden, ipi çok çektirmeyin, gerilmesin. Şu diğer kısma geçiyorum. Evet, bu şekilde kısmı da kapatmış olduk. Çok da güzel duruyor, yani kötü durmuyor. Aynı şekilde burada da aynı işlemleri yapacağım. Şunu yine tam uca getireceğim. Ve şu tarafa geçiyorum. Arkadakileri de aynı şekilde yapalım.
üzerindeki süs işlemelerini yapacağım. Koldaki gibi. Yani şu işlemeleri yapacağız. Görselde benzeyen pratik bir şekilde yine işlemesini yapacağım. Arzu ederseniz siz kendi görselindeki gibi daha detaylı işleme yapabilirsiniz. Ön taraftan ipimin 2 katıyla arkadaşlar. Şuradan ipimin 2 katını aldım. Şu koltuk altını şuraya yuvarlak gelecek şekilde ayarladım. 1, 2, 3 sıra yukarıdan koldan 2 sık iğne önce çıktım. Şuradan 1, 2 sık iğne saydım ve 2 sıra altına şu şekilde giriyorum. Şöyle 2 sıra üst kısmından aynı hizadan çapraz bir şekilde çıkıyorum. Ben şuradan gireceğim. Aynı noktadan. Kollarda yaptığımız gibi şurada bir V harfi oluşturduk. 1, 2 sıra üst kısmından girip bir alt sıradan çaprazından çıkıyorum. İpimi oraya biliyorsunuz tutturacağım. Şuradan aynı yerden girip üstten çıkıyorum. Tekrar şu noktadan giriyorum. Bu sefer diğer çaprazından. Bir üst sıradan çaprazından çıktım. 1, 2 sık iğne sayıyorum. Aynı hizadan sık iğne saydıktan sonra yukarıdan çıktım. Bir iki sık iğne sonra girdim. Yine 2 sıra yukarıdan. Burada tabi azaltma olduğu için sık iğneler tam denk gelmeyebiliyor. O yüzden hemen şunun üst kısmından yine çapraz iğne yapıyorum. Oraya tutturdum. Aynı noktadan girip çapraz sık iğneden çıktım. Şöyle. Tekrar aynı yerden girip şuradaki uç kısmından çıkıyorum. Bir iki sık iğne sayıp yukarıdan çıkacağım bu sefer. Şöyle 2 sıra yukarısından. Şurada ipim bitti arkadaşlar. Yeni ipimi taktığımda şu buradan devam ederek geliyorum. Şuradan tam ortalayarak şöyle gireceğim. Zaten ortaya başka sığmaz. Şu şekilde bitiriyorum. Şöyle bu şekilde yaptım. Şimdi şuradan çıktığım tüm uçları alıp düğüm atacağım. Şimdi bu şekilde yaptık. Şu yakayı da tamamen boyun kısmını bitirdiğimiz zaman şu ön kısımlarını yani şuraları şöyle tutturacağız, dikeceğiz. Onu göstereceğim zaten size. Şimdi şu kemerini yapalım. Şimdi kemer için şöyle 60 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Bu kemerin tabii ki sık iğne sayısını siz ipinizin kalınlığına farklı bir ip kullanıyorsanız sık iğne sayısı değişebilir arkadaşlar ipinize göre. Şöyle ölçtüğünüzde üst üste geldikten sonra en az şuradaki köprüyü geçecek kadar uzunlukta bir sık iğne bırakın. Ben 60 tane yaptım. Şu son zincirin içerisine 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Şerif Vudu'da de aynı kemeri yapmıştık hatırlarsanız. Ama örmeyen arkadaşlar için gösteriyorum bu kemeri. Şu 2 tane daha sık iğne yaptım. Şimdi zincirin bu tarafından tekrar başa kadar sık iğne yapıyorum.
şuradaki başa kadar sık iğnemi yapacağım zincirin diğer tarafına, ondan sonra birlikte devam edelim. Başa kadar geldim. Şöyle kaydırarak bitiriyorum arkadaşlar. Zincirin her iki tarafında da sık iğne yaptık şu şekilde. Şimdi aynı Şerif Voodoo'daki gibi dikiş yapacağım. Şöyle ters tarafından biliyorsunuz girip kahverengiyle yapıyorum arkadaşlar dikişlerimi. Kemer tokasında da aynı renk ipi kullanmıştım. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz, fark etmez. Şöyle ters tarafından ipimi kaydırarak üst kısma dikiş bırakıyorum. Şöyle bu kemerin etrafını dolanıp şu başladığım noktaya geleceğim. Ondan sonra birlikte devam ettirdim arkadaşlar, bakın. Şurası arkası, şurası önü olacak. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Önce şu kemer tokasını oturtalım, dikelim. Sonra fazlalığını kemerin köprüden geçiririz. Şekilde arkadaşlar. Son rötuşlarını, kafasını diktikten sonra yaparız. Şu boyun kısmını, yaka kısmını falan. Ama şimdilik gövde ile ilgili çalışmamız bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabii ki öncelikle ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim benimle birlikte olduğunuz için. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.